Yeni bir bölümden herkese tekrar selamlar. Bugün Roadcraft'ın 7. bölümüyle aldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım haritada en son nerede kalmışız? Şimdi hikayede felaket ve bilançoyu tamamladık. En son batık bölümünde kalmıştık. Yakın zamanda meydana gelen bir depremin ardından nehir madeni sular altında bıraktı ve kasabanın belirli bölümleri sular altında kalmıştı. Burayı tekrar kurtarmakla görevlendirildik. Evet. Bölüme başlamadan canlı yayınların editlenmiş versiyonları yine kısa süre içerisinde kendi oynatma listesinde yer alıyor. Canlı yayınlarımızda bir süre sonra artık tamamen üyelere özel bölüme geçecek ama editlenmiş halleri yine ilgili oynatma listelerine eklemeye ben devam edeceğim. Kanala üye olmak isteyenler için üyelikle ilgili orada 3 sekme var. Onları inceleyip destek olmak isteyenler üye olabilir. Onun dışında Instagram hesabını takip ederseniz yalnızca ücretsiz oyunları hem Steam hem Epic hem diğer platformlar için paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi en son nerede kalmışız? Bir kere bir rota başarısız diyor. Yukarıda daha önce kurduğumuz rota o zaman patlamış. Şöyle altyapıdan bir bakalım. Kurduğum rota bu. Sanırım. Bu değil mi? Yok, bunu daha hiç kurmamışız galiba. Bizim kurduğumuz rota şu. Bu rota eğer tamamlandıysa kaldırabilirim. Çünkü kurduğumuz her rota bize belli bir kaynak ödülü veriyor. Şimdi şurada hata veren rota hangisiydi? Biraz önce bir rotada hata vermişti. Ama şöyle bakıyorum. Öyle patlayan bir yeri yok. Sözde işliyor rota. Bunu yine bir check ederiz. Eğer problem olursa. Şimdi biz görevlere gelelim. Görevlerde liman ve fabrika arasına bir yol inşa et ve bir rota çiz diyor. Şimdi liman ve fabrika arasına, liman neredeydi? Roadcraft serisine biraz ara verdik. Neyin nerede olduğunu unuttuk. Liman burası. Acaba fabrika neresi? Ya da hangi fabrikayı kastediyor? Galiba beton plaka fabrikasını söylüyor bize. Ama önemli olan şuralara yolları yapacak olmamız. Bize verdiği görev bu. Yan görevlerde de bir nehir üssü kur demiş. Öncelikle bir araç teslim etmemiz gerekiyor. O da sanırım biraz önce gördüğümüz araç. O zaman bu yan görevden teslimatı bir yapalım. Hem yolları bir görelim. Şurası mesela derince görünüyor. Buradan nereye gidecekmişiz? Şuraya galiba. O zaman kullanabileceğim sanırım 2 rota var. Bir şu toprak yolu seçebilirim. Buradan gidiliyor mu bilmiyorum. Öyle baktığımda burası da zorlu görünüyor. Eğer şurası çok derin değilse buradan rahatça geçip herhalde gidebiliriz. Bir deneyelim. Şimdi bu görevi takip ediyoruz. Aracı teslim et diyor bana. Aracımız bu. Haydi bakalım. Yola düşelim. Bu arada Farm Stick'le olan, daha doğrusu Farm Stick'le ilgili sorun çözülmüş. O bayağı zorlanıyor.
Yani zorlanması normal. Bir kere 4 çeker falan hiçbir şey açmamışız. Düşük vites kapatayım, 4 çekerle gideyim. Bu tuşların, daha doğrusu kontrolcülerin karışması problemi de galiba giderilmiş. Çünkü oyun baya bir güncelleme aldı. Bu arada ben neredeyim, nereye gidiyorum? Dur da haritaya bir bakalım. Hangi yolu seçtik de gidiyoruz biz? Oğlum biz saçma sapan bir yoldan gidiyoruz ya. Böyle gidecektik sözde. Neyse artık dalmış bulundum buraya. İleriden sola girip devam edeceğim. Hadi bakalım. Gidebilir miyiz? Göreceğiz. Çamurun şeyin içine daldım gidiyorum burada. Ya bu araç canavar gibi. Baba dur burada. Burada bir dur, bu su çok derindir diye tahmin ediyorum. Neredeyim? Oo. Bu araçta şey özelliği de yok. Suyun derinliğini vesaire gösteren. Yani şu kenardan gitmeye çalışırım belki ama deneyelim, yine sıkıntı olacak bana ya. Dur. Dal içine. Bu araçta vinç hiçbir şey yok. İnşallah devirmeden gideriz. Hadi gidersin be. Böyle bir ekstra şeyleri açalım. Diferansiyel kilidini. Harbi deviriyorduk ya. Bayağı bir yüksek araç. İnşallah buradan geçer suya gömülmeden. Basit yollar varken saçma sapan bir yere girdik. Ama bir şekilde çıktık gibi. İyi, kurtardım. Dört çeker kalsın. ...197 metre gösteriyor bizim varacağımız yeri. Oba. Hiç mi düzgün bir yeri yok buranın? Burada bir dur, yolumuza bakalım tekrar. Şimdi yani şöyle gelirim artık herhalde, orası açık gibi. Oradan gidelim. Fazla mı geldik? Ne yaptık? Aynen şuradan dönüp şöyle geleceğiz. Direkt soldan gideceğiz. Lan geri gidelim. Hani minimap olsaymış oyunun içinde belki ayarlarda vardır, hiç dikkat etmedim. ...93 metre diyor. Buradan çıkar mıyım? O kadar yerden geçtik, buradan da çıkarım herhalde. Diferansiyel kilidini bir açalım.
Evet. Nehir üssü kur görevinde aracın teslimatını yaptık. Güç belada olsa. Another day, another base. That should help us along nicely. And help the locals out too. That always makes it worthwhile. Şimdi buradan biraz tecrübe puanı aldık. Galiba bir jeton da ele geçti. Daha önce bir mazot simgesi vardı burada. Araçları hızlı bir şekilde çağırabilmek için. Onu jetona döndürdüler. Araç teslimatını yaptık. Nehir üssü için artık galiba burası aktif hale geldi. Burayı da garaj ve depolama için kullanabiliyoruz. Evet, biz görevle devam edelim. Şimdi bu görevi takip edeceğiz. Bir, yolları yapıp rota çizeceğiz. Şuradan takip et diyelim görevi. Yapacağımız yollar burası. Şurası liman bölgesi. Limanda bizim araç yerimiz var mıydı? İnşaat deposu var. Bu binadaki kaynakları alıp satabiliyormuşuz. Buraya yakın bir aracım var mı benim? Şimdi yol yap dediği. O çift şerit bir de. Yol inşa etmek için damperli kamyonla kum taşıyacağız. Dozerle kumu düzleştireceğiz. Asfalt finişeriyle ham asfaltı döşeyip silindirle presleyeceğiz. Şimdi buraya 4 tane araç mı gerekiyor? Damperli kamyon, dozer, asfalt finişeri, silindir. Bunları hızlı bir şekilde almak için bana tırtıl lazım. Buraya bütün araçları taşıyabilmem için ya da buraya yakın bir şey bulmam gerekiyor. Aynen burada nehir üstünde olduğu gibi tünel çıkışı da yine garaj olarak kullanılıyor. Araçları buradan da getirebiliriz. Şimdi Building roads in the middle of nowhere wasn't exactly what I pictured us doing today. But here we are. evet, buraya mobil üs işlevlerini şöyle açalım. Araçları geri çağır diyelim. Şimdi buraya çağıracağımız araçlar hangileri olacak? Bir kere silindir olacak. Bir. Bu aracı bir çağırdık. Ona lan kamyon geldi. Aa, dörtlü şekilde mi geliyordu? Bir dakika, asfalt, kamyon. Dozer lazım bir de. Dozer nerede? Mobil işlevlerini açalım. Oo, yalnız epey bir şeyim gitti. Jetonum. Böyle dörtlü değil de tek çağıramıyor muyuz ya? Neyse, bir dursun bakayım. Bunu tam anlamadım. Bundan bir çıkalım. Sanki dozer gelmemiş gibi. O bir dursun. Şimdi ilk olarak kamyonu alacağız. Şeyin de yanındayız. Kum ocağı yarı çapındayız. Kumu dökelim her yere. Amper kontrolü button 15 diyor. Button 15 dediği hangisi acaba? Bu değil. Bunlar da değil. Button 15. Şunlar olabilir mi? Yok. O kadar tuş var ki Zebil gibi. Şöyle aç kapı yapacağım. Okey. Direksiyonla birlikte mi basıyorum? Şöyle.
kapatalım. Güzel, bunu da öğrendik. Şimdi kumu bir dolduralım. Kum ocağı yarı çapında olduğum için yakınına gitmeme de gerek yok. Abi süper ya. Şeye hiç gerek yok artık. Şimdi şunu bir daha doldurayım bir. Direksiyonu düzel. Ha, buradan dökemem. Al bir geri gel. Alınla bir boşaltayım. Yetmedi be. Kumu bolca dökeyim de. Daha sonra yayacağız bunu. Bu damper kontrolünü bundan da aslında sağlayabiliyorum tek başına. Tek sorun Button 15'i bulmak. Button 15 dediği acaba hangisi? Ha, yakındaki araçlara şunlarla geçiş yapıyorum. Button 15 bu. Ama şöyle kullanmak daha pratik. Ben gene bol bol döküyüm. Evet, tırtılı kenara çekince şey de gelmiş. Bizim dozer. Şimdi bunu bir kenara alalım. Keşke araçlardan inebilseydik. Çok daha güzel olurdu bence. Şu dozere bir geçeyim. Daha bunu çalıştırmadım. Şu hala niye çalışıyor? Bunu nasıl kullanıyormuşuz peki? Motor çalışmıyor, pardon. Motoru bir çalıştıralım. Uçak kontrolü. Şuradan ne var?
Eğimini ayarlıyorum. Aşağı nasıl inip kalkıyor bu? Modu değiştir. Değiştirelim. Asfalt imha, kum düzleme. Kendi otomatik geliyor. Şimdi şuradan başlayalım. Güzel. Modu bir değiştir. Şimdi bu kum düzlemede üzerinden bir defa geçmek yetmiyor. Aracın sesinden zaten belli oluyor kumun düzlenip düzlenmediği. Birkaç defa üzerinde geçmek gerekiyor. Yoldaki tepelerin veya çıkıntıların her neyse kaybolması için kum daha eşit bir şekilde yayılmış oluyor. Şurada kum biraz az kaldı sanki. Oraya biraz daha dökmem gerekiyor ama üzerinden tekrar geçeriz. Şuraya yarım kalan yere biraz daha dökeyim. Evet. Damperi de bir indir de. Tamam. Tekrar riderimize geçelim. Zaten kum düzleme modundaydık. Bunu da artık kenara alabilirim. Bununla da işimiz bitti. Araç niye çalışıp duruyor onu bilmiyorum ama şu anda asfalt dökmem gerekiyor. Oo. Yerinde durmuyor. Bunu direksiyonla kullanmak biraz sıkıntı gibi yalnız. Yerinde durmuyor ki. Evet, geldik şimdi finisher eylemlerine. Bir etkinleştir diyelim. Önce bir doldurmam mı gerekiyor? Böyle. Bu düşük vites. Evet, etkinleştirdik. Kendi yapıyordu galiba. Öyle bir olayı vardı ama. Direksiyonla bunun kontrolü cidden zormuş. Bunu mesela direksiyonu bir sabitleyip sıfırlayıp
çok hassas yapmak gerekiyor. O da aşırı zor. Onunla uğraşmayalım. Finişeri şununla kullanalım. O kadar kusurda olsun, çok da önemli değil. Finişer eylemleri dedi. Dur. Şimdi şura bitti. Diğer tarafa dönelim. Burası yalnız bir yarım kaldı ya. Bir devre dışı bırak şunu bir. Kapat. Bunu biraz daha böyle hassas mı kullanmak gerekiyor? Onu bilemeyeceğim. Artık zamanla alışacağız. Asfaltın şu kısmı çok güzel olmadı. Bunu da kenara bir çekelim. İnşallah giderse. He, kayaya takılmış herhalde. Altına sıkıştı kaya, iyi mi? Vardım gibi. Yerinde durmuyor ki bu. Şurada dursun işte. Bir tek silindirle işim kaldı. Silindir de şu arkada. Ya en tatlısı bu ya. Construction Simulator'da da öyle. En keyiflisi bunu kullanmak. Yalnız şu taşları, kayaları neyse bir yolun kenarına atmam lazım. Bu finisher gibi değil. Kullanması daha rahat. Finisher'in o şeyini daha sonra kontrolle ilgili sıkıntı herhalde çözerler. O kadar kusur olsun. Bayağı kontrolleri düzeltmişler zaten. Tek gibi oldu. Bunu da kenara alalım. Bunun hareketi biraz zor. O yüzden kamyona bineceğim yine. Yalnız şu uç kısım kaldı mı ne? Onu anlayamadım tam ama bence oldu ya. Deneyelim yolda. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Araç parkına döndü burası. Bunu bir çek şuradan. Yok ya, dur şurada. Arkadaş hareket edecek yer kalmadı bize.
buranın yolunu nasıl olmuş? Oo, yol çiçek. Hiçbir sıkıntı yok. Yol çiçek gibi olmuş. Şimdi bir ileride tekrar onarmamız gereken bir bölüm vardı. Yalnız burada bir sıkıntı var. Burada su dolu. Dur bakayım bir. Buranın hali yine perişan. Yani yolun onaracağım kısmı şurası ama buraya da aslında bir giderken kum döksem olur ya. Zaten kum ocağının yarı çapındayım diye hatırlıyorum. Bir bakayım tekrar. Araçlar. Araçlarda kum ocağı. Evet. Burası da kum ocağı yarı çapında kalıyor. Buraya da kumumuzu dökelim. Zaten kum ocağının yarı çapında kaldığını sol alttaki simgenin yanmasından anlayabiliriz. Madem yaptık bir hayır, giderken şuraya da bir kumumuzu dökelim. Bol bol döküyüm. Yayılarak gittim. 2 kamyon. Burayı da güzelce halletmiş olayım. Baya yedi lan. Bir kamyon daha dökeyim. Demek ki yiyor. Neyse olsun. Güzelce burayı da hallederim. Yarım kalmasın. Şimdi evet, yine şuradan başlayıp bu defa yolun kalan kısmını halledeceğiz. Az kaldı ama geriye sanki birazcık daha dökmem lazım. Öyle yaparsam belki ileriden kabul eder. Buradan dökerek gideyim. Bir veya 2 kamyon daha kumu dökersem burayı da halledeceğiz. Sonra bir rota çizdirecek bana. Uca yine son bir tane dökeyim ben.
Bitiremedim. Yani. Metrede gösterdiği ne? Bizim koyduğumuz gösterge mi? Bunu bir kaldıralım. Bu göstergeyi bir sil birincisi. İkincisi. Akıp gider zaman bir şey bir başarım verdi ama. Göremedim de şu dozerimi bir alayım. Herhalde buradan sonrası biraz daha pratik, hızlı olacaktır. Buraya ekstradan bir kum dökmüştüm. Bunu bir halledelim önce. Bir tur daha geçelim. Bunu düzleştirirken dozerin yol üzerindeki sarsıntısı bittiği anda yol artık düzleşmiş demektir. Evet, burası artık tamamdır. Asıl yerimize gidelim biz.
Yani bence oldu. Şimdi büyük aracımıza geçelim. Bir kere önce sen rampayı bir kapat. Nasıl kapanacak rampa? Şöyle. Güzel. Oldu gibi. Kargoyu bağla diye bir şey var ama şununla mı? Aa. Ama arkadakini mi bağlıyor sadece? Onu tam çözemedim. Neyse ne. Sonuçta bağladık, gidelim. Evet, tırtılımızla düştük yollara. İkisini birden aldı gidiyor mis gibi. Buraya da iki toprağı yapmışım. Kumu vermişiz yani, yoksa buradan geçmek meseleydi. Hadi geldik zaten. O kadar da uzun değilmiş lan yol. Neyse dur. Kargoyu çöz. Rampayı aç. Evet. Şimdi önce arkadakini indirelim. Dur lan dur. Tırmanma aracın üstüne. Yıkıp dökeceksin her şeyi. Pislik. Tamam, sen burada dur. Geldik asfalta. Dur, buna değil ya. Nerede bu? Ha, şu. Şimdi bunu yine klavyeli yapayım. Ne olur ne olmaz. Hiç güvenmiyorum bu alete çünkü. Bu sefer de klavyeyle gelmiyor. Neyse şöyle yavaş yavaş ineyim. Zaten tamamlayacaktır şurayı. Şu işte açık yol yapım talebi. Rota seç. Ha, bitirdikten sonra mı yapıyor acaba? Dur. Burası. Tamam. Galiba eksik kalan kısmı falan mı bitiriyor, bilemedim onu. Şimdi çık araca bir bin. Yani ben bir kere gittim. Donuyor mu? Yayında problem mi var? Sanki eksik kalan kısmı tamamlıyor gibi geldi bana ama güzel. Bu bitti. Yağmur da bastırdı bir taraftan. Yol çalışmamız şöyle güzel gidiyor. Aynadan gerisi de görünüyor. Demek ki hallolmuş. Geri dönelim.
Bak, açık yol yapım talebi. Dediğinde aracı başlatmak için yol bölümünde. Heh, şimdi oldu bak. Rota seç dedim mi kendi başlıyor. Bunu bir tam öğrenemedik ama öğreneceğiz. Otomatik yapması için. Yalnız yapay zeka güzel, fena değil. Manevraları falan gayet iyi. Ben kamerayı şöyle bir 4-5 dakika kadar kapatacağım. Ekrana yansımasın dumanlar. Yine oynamaya devam edeceğiz tabii ki. Evet. Böylece şeyi de hallettik. Şimdi bu araçları bir yoldan çekip devam etmek için bir araç seç. Seçelim. Mouse'umu bırakırsan seçeceğim. Şu Army bir kenara alayım ben. Bu bizim scout aracımız. Bunun dışında görevlere gel. O araçları geri göndersem mi ki ya? Gönderelim. Şu Thunder hariç bir de Tırtıl. Tırtıl gitti mi lan? Ha yok, Tırtıl burada. Şu ikisini de geri göndereceğim. Hatta şöyle bir şey yapayım. Silindir de kalsın burada. Kepçe de kalsın. Silindiri göndereyim. Silindiri nereye atalım? Şurada nehir üstüne atayım silindiri. Silindiri burada tut diyelim. Bu da buradaki üstümüze gelmiş olsun. Yol işi. Tamam, şimdi rotaya geldik. Evet. Şimdi rota. Rota belirle. Şu mu acaba limandan atölyeye? Ha, herhalde budur. Rotayı çizmeye başla bakayım. Atölyeyi nereyi gösteriyorsun sen? Atölye. Ha, burası. Evet, yolu muhtemelen bunun için yaptırdı bize zaten. Limandan atölyeye. Nereden gideriz? Yol yaptığımıza göre. Yalnız çıkış yeri çok kötü ya. Çıkış yeri o kadar kötü ki. Ben şimdi bunu böyle versem olmaz. Yine buradan çıkıp gidecekler. Başka çare yok. Bir de şu araçlar var yolda ama onlara çarpmaz. Hadi bakalım deneyelim. Olmazsa düzeltiriz. Bu arada 1000 metrekare asfalt döşe başarımını da almışız. Aa, güzel. Bak, şey gelmiş. Daha önce bu çıkmıyordu. Rotayı çizerken araçların dönüp dönemeyeceği görünmüyordu. Şimdi oraya bir hayali aracı eklemiş. Dönüş yönünü gösteriyor. Oyun kendini geliştiriyor. Öyle mi? Öyle. Böyle dönmeye başlasın.
Ortalı gitsinler artık şöyle. İnşallah rotamız patlamaz. Bir daha bakayım. Yok, gayet güzel. Şurayı zaten yapmıştım. Dümdüz geçerim. Buradan şöyle asfalt yola girdik mi sıkıntı yaşamayız. Gayet güzel. De nereye gidiyorum ona bakayım. Atölyeye geleceğim. He. Burada yolun üzerinde bir şey var. Silindiri grideri 2 almamışım oradan kepçemi. Onunla onu itebilir miyim? İterim diye düşünüyorum. Ya da yukarıdan geleceğim ama burada neler var? Böyle beton parçaları falan var. Buradan geçerler mi? Çok emin değilim. Ama buradan gelmek yerine de şöyle gelip Oba, nereye bağlanıyoruz biz? Atölyeye. O zaman öyle gelemem. Tamam, yukarıdan geleceğiz. Yukarıdan geleceğiz. O beton parçalarını şeyden temizlerim. Benim kepçeyle almaya çalışırım. Burayı şöyle minik minik dönelim. Yani geçerler diye düşünüyorum ama. Böyle bir daha bakayım. Tamam. Böyle güzel gidiyoruz. Kaç noktam kalmış? O daha 139 noktam var ya. Sanırım bu noktaları ne kadar sık atarsak o kadar iyi oluyor. Manevra açısından, araçların manevrası için daha böyle yumuşak dönüşler yapmalarını sağlıyor gibi geldi bana ama vallahi oldu. Aracı bir yollayalım, test edelim. Bakalım. Rota patlarsa artık bir şekil düzelteceğiz. Şöyle geliyor. Gayet güzel gidiyor valla. Evet, tam çizdiğimiz şekliyle gidiyor. Dönüşleri de o noktalarda yapıyor. O yüzden ben rotanın patlayacağını düşünmüyorum. Bu araç niye çalışıyor hala onu anlamadım. Yani şu araçlara bir motoru açıp kapatma tuşu mu koysanız? Bir tuş atayı verelim. Yayında da şu an bir problem görünmüyor. Burayı doldurduğumuz iyi oldu ya. Burayı göstermiyordu ama bak, bu da çalışıyor. Araçların normalde kullanmadığında durması gerekiyor. Bir şey parçası taşıyor. Herhalde fabrikaya aktif hale mi getireceğiz? Ne yapacağız? Şeyi de unuttum. Yolu yaparken görevi. Bunlar arkadan bıdı bıdı telsizle konuşuyor kendileri. O betonlu kısım kafa karıştırıyor. Bunlar oradan geçebilir mi, geçemez mi? Bakacağız. Geçemezse ben o betonları bir şekilde temizleyeceğim buradan. Öyle çok yoğun bir şey yok. Geçer herhalde. Çok rahat geçti ya. Yani benim korktuğum gibi bir durum olmadı. Rotamız çiçek gibi çalışıyor. Eğer son anda patlamazsa
büyük bölümünü geçti zaten. Şöyle bir bakalım. Bir de peş peşe geliyorlar. 4 araç. Süper. Gayet güzel gidiyor. Bunu bilerek takip ediyorum. Etrafta hani yollarda da ne olup bittiğini görebilmek için. Kayalar mesela, bunlar gelip gittikçe dert olabilir. Burada olduğu gibi. Hadi be, yapma, burada patlama ya. Heh, bir destek ver. Bir omuz at. Hadi arkadaş ya. Bir dört çeker aç, bir şey yap. Aa, patladı, Allah seni. Şimdi şu aracı çok böyle abartmadan kum dökerek gideyim. Ayfar merhaba. Aleykümselam. Buraya bir joystick Thrustmaster, evet. Bu Farming Simulator için yapılan Farmstick modeli. Joystick'i çözemedin. Nesini çözemedin tam olarak? Bu işimi halledeyim, yardımcı olayım sana. Şimdi oyunun zaten kontrolcülerle ilgili bir problemi vardı ama son güncellemeyi yaptın mı? Normalde oyun kontrolcüleri desteklemiyordu. Problem oluyordu ama onu çözmüşler. Hey, direksiyon için mi söylüyorsun? Direksiyon için mi konuşuyoruz, joystick için mi? Yani son bir kamyon daha dökerim. Bu TM dediğin şey mi? Hani ikili kullanılabilen, dual olarak geçenlerden bahsediyorsun. Joystick'i bildim de ben sana yardımcı olmaya çalışayım, yani olabildiğim kadar. Sorun nerede bilemiyorum ama tamam, ben bildim ya senin dediğin joystick'i. Bu işimizi bitirelim. Ben ayarlardan göstereyim sana, yardımcı olmaya çalışayım. Şeyden, Instagram adresinden ulaşabilirsin kanalın. Ben şu görevi tamamlayayım, rota işini bir çözeyim. Sana ayarlardan göstereyim o kısmı. Şimdi şunu bir düzlemeye aldık. Açıkçası ben bir ayar yapmadım joystick'e. Ben bu oyunda joystick'i kullanmıyordum, eğer kanalı takip ediyorsan. Hatta direksiyonu bile kullanmıyordum. Şu an üçünde de, hem Farming Simulator'da hem Construction Simulator'da hem de Roadcraft'ta, tümünde kullanıyorum joystick ve direksiyon ikilisini. Özellikle Roadcraft'ta çok büyük problem oluyordu.
Bir kere şey kullanılamıyordu zaten, joystick. Ben de bugün joystick'in tekrar aktif olduğunu gördüm. Şimdi birazdan ayarlara girelim. Göstereyim ben sana. Yani şöyle, ben joystick için açıkçası ekstra bir ayar falan yapmadım. Nasıl olduysa güncelleme ile birlikte farmstick için desteği eklemişler. Ha, joystick'in çalışıyor. Ya problem değil o. Atıyorum daha önce benim farmstick de çalışıyor görünüyordu. Ama oyunda bir şey hiçbir şekilde aktif edemedim tuşları falan. Ama aklıma bir şey geliyor da ben sana onu birazdan anlatayım. Eğer aynı problemi yaşayan varsa belki onlar için de faydası olur. Hemen şu rota işimizi çözeyim. Sabahtan beri uğraşıyorum asfalta, yola, rotaya. Evet. Bu dakikadan sonra artık herhalde rota patlamaz ve bize bir problem çıkarmaz diye düşünüyorum. Şuradan görevlerden rotaya gidiyorum. Bakım gerekli diyor. Problem çıkaran kısım zaten şurasıydı. Araç yollayı nasıl yapacağız? Bakım gerekli. Aracı bir yolla bakayım. Buradan sonra artık takılmaz sanki. Zaten bir araç girmişti. Devam edip gelenler var mı arkadan? Buradan çıkış yapan. Şu anda yok. Bakayım. Evet. O da gitti. Araçlar tek tek zaten burada beliriyor. Kaldığı yerden devam ediyormuş. O yüzden rotam atlamıyor. Daha 9 ödül var. Kamyon başına 1 diyor ama daha gelen giden olmadı. Beton veriyor herhalde şuradan. Geliyor bakalım. Evet. Liman ve fabrika arasına bir yol inşa et, bir rota çiz görevinde yaptık. Baykal'a devasa güçlendirilmiş kasa, güvenilir şasi, pek çok sayıda işte malzemeyi kolaylıkla taşır diyor. Baykal'ı geliştirmiş oldum. I'm looking at the map. And I think we're gonna need a bridge. How about a quick survey of the riverbank on the other side? Find some high ground and check it out. We'll need some solid footing for our heavy machinery to cross. Okey. Şimdi bu çalışıyor rota. Onu bir göstereyim. Yan görev gelmemiş. Nehrin diğer tarafını keşfet diye. Öncelikle bir keşif görevi gelmiş. Oraya bir araç göndereceğiz ama önce bir mağazaya gidelim. Eğer sorularınız, yani oynadığımız oyunlarla ilgili sorularınız varsa Instagram üzerinden eklersen daha hızlı bir cevap alırsın. Ya da yine editlenmiş videoların altına işte Roadcraft serisinde yorum bırakırsan hem birazcık izlenme şeyi artmış olur. Hem de oradan ben yorumları sürekli takip ettiğim için sorunu çok hızlı bir şekilde görebilirim. Ama birebir iletişim için Instagram hesabını takibe alıp oradan yazabilirsin. Evet, biz şimdi garaja bir gidelim. Bizim şu an kullanabileceğimiz 2 tane üssümüz var. Bir nehir üssü. Bence buradan gideyim. Mağazaya bir gidelim. Bir araç alalım ya. O kadar para kazanıyoruz. Aynı araçlarla gezip duruyorum. Benim mesela şu an garajımda keşif yaptığım Armiger Thunder 4 var. Şu. Ağırlık 1 de. Keşke şunlara bir ne olduğunu da yazsaymış. Tekerler sanırım şu. 2 diyor. Hareket kabiliyeti 3, tutuş 2. Burada mağazadan güzel bir keşif aracı bulalım. Mesela DLC diyor buna. DLC ile mi geliyormuş bu? Bu varmış bizde bak.
Sahip olunan 0. Ağırlık yine 1. Tekerler 4. Hareket kabiliyeti aynı. Tutuşu çok daha iyi. Pahalıymış yalnız 35.000 dolara. Bilmiyorum. DLC araçların işte bu var mesela. DLC ile gelen römorklu keşif aracı diye bir şey var mesela. Buna bakalım. 49.000 dolar. Bu ne lan? Oo. Forestry DLC. Orman cihazları, makinaları mı? Ya ben şey yaptım. Bundle aldım da. Gold Edition mıydı? Bundle Edition mı? Ne bir halttı. Bende onlar var mı yok mu hepsini bilmiyorum. Bir şeye bakmam lazım. En başta paket almıştım. Hareket kabiliyeti çok iyiymiş. Tutuşu da güzel. Aa çok tatlıymış lan bu. Bunu alıyoruz. Evet yeni aracımız. Hayırlı uğurlu olsun. Çiçek gibi aracımız oldu. Yalnız epey bir param gitti. Böyle 1 ton kapasiteli bir şey de varmış. Ya da şöyle bir durum var. Bu oyunda zorluk seviyesini seçtiğinde yakıt devreye giriyor. O şeylerden garajdan marajdan yanımıza ekstra yakıt alıp yola çıkıyoruz falan. Biz şu an normal bir zorluk seviyesinde başladık. Daha sonrasında da zorluk seviyesini değiştiremiyorsun oyunda. O yüzden o da aklınızda olsun. Oyuna ilk başlarken zorluk seviyesini bir inceleyin. Hani size ne uygun ne değil. Hoş ben şu anda da memnunum açıkçası. Bazı kısımlar gerçekten zorlayıcı oluyor. Şimdi şunu bir konuşlandır diyelim. Yeni şeyimize bir bakalım. Çalıştıralım sesini duyalım. Oo. Ses canavar. Şimdi bu canavarla bir yola düşeceğiz. Şuradayız. Biz nereye gidiyoruz? Şurayı keşfe. Bizi zorlamayacaktır burası. Şöyle soldan akıp en son şu asfalt yolumuzun bitiminden sola dönüp yukarı çıkacağız. Evet aynen vites olayı da var. Bu arada vitesimiz de var aslında. İşte biz şu an sadece düşük vitesi kullanıyoruz. O vites işi aklımda. Onu belki bir sonraki bölümde ekleyebiliriz. Yani bildiğim kadarıyla onun için zorluk seviyesine gerek yok. Şöyle ki vites işi nerede? Ben onu bir görmüştüm de. Kontrollerde mi? Buralarda vites bir şeyler yazıyordu da. Düşük vites şeyleri falan hiç atalı değil. Tam bilemedim onu ya. Dostum Steam'den değil de şeyden eklersen sevinirim. Instagram'dan. Bu arada Steam'de şimdi yeni şeyi açmayan dur. Kamerayı bir değiştireyim. Şöyle. Kanalın yeni üyelik sistemi de açıldı. Videonun başında bahsetmiştim. Orada açıkçası öyle çok yüksek fiyatlar falan da koymadım. Ama sürekli takip edenlerle birlikte oynayabilmek için hem bir eliminasyon gibi yapmam gerekiyor bir şekilde. Fakat 18 yaşından büyük olmanız bir ön şart. Daha önce bazı küçük yaştaki kardeşlerimizi kırmamak için şey yaptım. Yani birkaç kere yayın yaptım. Ama olmuyor yani. Gerçekten böyle Farming Simulator, Construction Simulator ya da Roadcraft'ı birlikte oynayabileceğimiz hem yaş hem mental olarak arkadaşlar varsa toplamda benim 3 üyelik şeyim var. Bir tanesi ilki rozet ve emojilere sahip olmanızı sağlıyor.
bir bağlılık şey aslında ilki. İkincisi üyelere özel yaptığım yayınlara daha erken erişim olanağı sağlıyor. Yani iPad sormuşken onları da söylemiş olayım arada. Güzel. Eğer öncesinden iletişim kurarsak, dediğim gibi Instagram onun için en aktif alan, en hızlı ulaşabileceğin yer. Sonrasında simden ekleyip bir gün belirleyip ayda birkaç defa ortak yayın yapabiliriz. Eğer yayına sesin gelsin istiyorsan bir mikrofona ihtiyacın olacak. Bu arada el frenini bir çek. Bana bir arkadaş ısrarla sordu. Ya mikrofonu nasıl yapacağım falan diye. Profesyonel bir mikrofona falan ihtiyaç yok. Yayına sesinizin gelmesi için. Bu arada yolumuzu da takip edelim. Şöyle. Soldan yukarı doğru akıp gideceğiz. Okey. Süper. Eğer varsa direkt Instagram üzerinden şu haritayı bir kapatayım. Zebil gibi tuş var. Hangisi bilemedim. Şu. İletişime geçelim. Bir sonraki yayınımızı Farming Simulator var. Süper. Senin kameranı sanırım yansıtamam da sesini aktarabilirim. Eskiden Discord vardı. Çok güzel bir şekilde iletişim kurabiliyorduk onun üzerinden. Fakat maalesef şu anda Discord yok. Ona alternatif bir şey bulmamız gerekiyor. Çok mu geldim lan? Sanki birinci asfalt yoldan dönmem gerekiyordu. Ha, doğru, tamam. O zaman iletişime geçelim. Senin sesini yayına aktarabilmem için benim OBS üzerinden birkaç ayar da yapmam gerekiyor. Skype olabilir ya. Skype olabilir. Onu OBS'e aktarıp onu kullanabiliriz. Onun bağlantısı da düzgündü. Şu an pek Skype kullanan yok da. Ne oluyor lan? Oğlum araç çok tatlıymış bu ya. Bir de daha 4 çeker. 4 çeker kilitli. Sabit açık. 4 çeker açık değilken mi buralardan geçiyor diyecektim ama o da biraz zor. Olabilir bak, Skype olabilir. Steam'in kendi gitmedi. Diferansiyel kilidi geçer misin? Geçersin canavar ya. Bu araç çok tatlıymış ya. Araç o kadar güzel ki. Şey de değil, zorlanmıyor da böyle. Wow, sol taraf uçurum gibi. Ben bir düşük vites moduna geçeyim, ne olur ne olmaz. Vallahi açıkçası şu ana kadar böyle güzel bir ekip şeyi kuramadık. İnşallah sonra farklı arkadaşlar da katılırsa ekiple oynadığın zaman bu oyunlar çok daha keyifli. Nehrin diğer tarafını keşfet dedi. Şöyle keşfimizi tamamladık. Bir köprüye ihtiyacın olacak diyor. Sanırım benden dur oğlum köprü yapmamı isteyecek. İnebilir miyiz buradan? Great. That should work. Looks like we have a few things on the agenda again. Abla First up, beğendi. establish a route between the workshop and the Saldemars quarry. The Atölye quarry ve has a broken Saldemars. pipe system that needs Kırık fixing boru real yonar soon. filan filan. Second, Abla deliver the görevleri pipe yığdı from the yine ya. workshop to the La Rose quarry. And while you're there, repair the broken pipe. You'll need a bridge to cross the river to get to the salt mine. So, Okay. add that to your to-do list. I've sent you some concrete bridge designs. No. Just don't get too carried away. But if you do,
Maybe call it Kelly Bridge. I always dreamt of having something ugly and concrete named after me. Şimdi abla yine bir ton görev yığdı bize. Yan görev vermemiş. Ana görev olarak 3 görev var. Saldemars ocağı etrafındaki bölgeyi restore et. Görevi önce bir takip et diyorum. Rotayı şu an için çizemem. Bu arada rota nereden nereye? Çalışıyor. 5 ödül kalmış. 4 tane de beton plak gelmiş bize. Bir önceki hemen çizdiğimiz rota. Şu rota. Şu. Nereden nereyeymiş? Önce ona bir bakalım. Şimdi. Hemen atölyeden mi lan? Nereden çizeceğiz rotayı? Çizmeye başla. Atölyeden şuraya. Atölyeden oraya. Güzel. Bunu tekrar şöyle çizerim. Ama öbürüyle karışır. Birbirine girerler. Burayı görevleri alayım. Sadeleştirelim. Aynen. Öbürü bite dursun. Zaten ben de bu arada şeyi onaracağım. Şu Saldemars'ın borusunu. Bana bu aracı diyor da ben şeyden mi kıllandım ya? Aracı ona gönderiyorsun da biz boruları hep çelik boru yapıyoruz. Böyle bir zoomla oraya. Boruyu da göremedim tam. Saldemars şurası. Gel bakayım. Görevlere geç. Boruların yok ya, çelik boru ya. Aynen çelik boru. Beni arabaya atıyor direkt. Yani şu araca bin diyor. Beton plakayla alakası yok. O araca bineceksem ben boruyu, çelik boru fabrikam vardı benim şurası. 3 tane de borum varmış bu arada benim orada. Hiç üretmeme gerek yok. Gider alıveririm. Peki oraya en hızlı şekilde nasıl varırım? Tünel çıkış üstünden giderim. Buraya girdik. Benim mule nerede? Onu satabiliyor muyum ki ya? Ben o aracı çok sevmiyorum şunu. Sat ya şunu. 24.000 dolar geldi. Ya şunları da keşke sattırsa ya. Kendi verdi diye sattırmıyor. Neyse şimdi bir tane vinç alacağız. Dur. Baykal yaramaz. Vinç değil de neydi? Tar kamyonu. Nerede lan o? Vinçli bir kamyon vardı. Böyle göstermişti. Mağazada ya. Üf. Dur şimdi. Şu ne? Alamıyorum. Bunlara seviyemiz yetmiyor. Şunlar görev tamamlayarak açılıyor. Vinçli kargo kamyonu. Geç bunu. Kargo kamyonu. Dur şu DLC'lerin içinde güzel vardı. Ha nerede? Ha şu. Şu hoşuma gitti benim ya. Şu yolu geç ya. Bunu hiç sevmedim. Kar kamyonu. Ha şu kullandığımız. Dur şunu alalım. 29.000. Bu daha tatlı. Aldım değil mi ben bunu? Aldım. Tünel çıkış üstüne geldim. Nerede benim kamyonum? Şu. Sat ne ya? Ha konuşlandır. Tamam. Okey şimdi şeye gideceğiz. Buradan çelik boru fabrikasına gideceğiz. Oradan bir boru alacağız. Hazırda 3 tane varmış zaten. Şöyle karşıdan yardırıp gideceğim. Haydi bakalım yallah. Araçlar çok tatlı ya. Yalnız bu araba iyi titriyor. Neyi var? 4 çekeri var. Diferansiyel kilidi var. Lan. Bir de önüme bakarsan. Bir de düşük vites modu varmış. Bakayım. Hepsi aktif, güzel. Soldan gidiyordum değil mi? Ya bakayım da. Bu oyuna minimap var mı ya? Yani soldan da sağdan da gidiliyor da soldan gidelim. Güzel. Hani şöyle aşağıda sağda solda yukarıda bir minimap görünmüyor mu? Bir de orada bir araç işareti var, o ne? Araç üzerinde bir artı var. Benim yeni araç filan mı o? Yalnız bu daha tatlı ya öbüründen. Bir de
kasa da daha geniş gibi. Bak şurada hep malzemeler var. Düşük vites modunu alayım şöyle şuralarda. Yavaş yavaş akalım. Ulan on değil. Buralarda fazla problem yok. Şimdi çelik boru fabrikasını geçen bölümde aktif hale getirmiştik diye hatırlıyorum. Boru da üretmişiz. Burada da bir beton malzemeler kalmış hep. Evet. Şimdi biraz ilerleyeyim. Geri dönüşüm için. Şimdi buradan çıkar diyeceğiz. Attı bir tane çelik boruyu. Gidip onu bir alalım. Atamıza atalım. Tamam, şöyle de geri çekeceğim. Az daha. Sonra şurada halatla indireceğiz şöyle. Doğru mu? Şöyle biraz daha sağa getir. Hemen geri çek. Azıcık sola. Şimdi halatı indir. Hemen şu ankrajı şey yapıyordu. Şu çözüyordu. Hop. Kaldır ankrajı. Şu muydu ankraj? Nasıl fırlıyordu lan? Yükü bağla. Şu. Çöz. Şöyle bağladım. Böyle oldu gibi. Tek sorun şeyi sıfırlama. Dur bakayım, sıfırlama neydi? Katlanır vinç. Heh, şu. Batın 22, o şu. Ankrajları da kapat. Bir de vinci toparlayabilirsem eğer onu da yaptık. Tuşları yavaş yavaş öğreneceğiz. Adamlar joystick'i yeni tanımlamış oyuna. Daha tuşlara hakim değilim ama oynadıkça onu çözeriz. Benim farlar yanmıyor mu ya? Farı yok mu lan bu aracın? Evet, yallah gidelim. Gidelim de bir dakika. Nereye gideceğiz? Nereden gideceğiz? Şimdi biz çelik boru fabrikasındayız. Buradan şöyle dediğin de nere? Buradan mı gideceğim gene? Buradan limana çıkarım. Limandan aşağı yardırabilirim. Ya da geriye dönüp daha önce ben buralardan geçmiştim. Hatta şuraya bir mum döküp yolu düzeltmiştim diye hatırlıyorum. Şurası, evet. Hatırlıyorum burayı da. Şuradan geçmiştik. Buradan şöyle sollu gelip burada eğer bir sıkıntı çıkmazsa şöyle atölyeye ulaşır. Böyle gelirim. Böyle daha iyi. Geri döneyim ben. Çelik boru fabrikasından şöyle yukarıya tünel çıkış üstüne bir gelelim. Oradan Allah kerim bakacağız. Yallah gidelim. El frenini kapatalım da. Biraz gideceğim herhalde ya. Azıcık gidip soldan gitmeyeceğiz mi? Heh, buradan soldan. Yardır devam. Yukarıda aslında şey var. Böyle bir minimap değil de yönümüzü, gittiğimiz bina neyse onu gösteren bir diferansiyel kilidi, bir şey aç şurada ya. Yağmur yağıyor, arabanın canı çıkmış. Dört çekeri aç.
Tabii joystick'in tuşlarını 50 kere karıştırırım ben. Evet. Aypar ne yaptın? Joystick'i halledebildin mi? Dediğim gibi özele girip tanımlarsan olur diye düşünüyorum. Şimdi tünel çıkış üstüne geldik. Bir şey diyeceğim. Hakikaten şeye gıcık oldum ya. Bir dur lan. Şu ne ya? Yeni bir araç mı geldi arkadaş? Artı bir araba bir şey gösteriyor orada. Nerede o? Ha şu. Ne bu? Bize yeni araç gelmiş ya. Kum ocağında bak. Ulan çiçek gibi araç gelmiş. Ağır damperli kamyon falan filan diyor. Ne güzel araç gelmiş. Niye bakmıyoruz biz buna? Bir geç bakayım. Oo. Dostum ben olacağını düşünüyorum. Eğer özelden şey yaparsan yalnız bir şey değil mi? Çok tatlı bir araç gelmiş ya. Bu Baykal'ın kum taşıyan versiyonu gibi sanki. Sesini bir duyalım onun. Oo. Araç canavar. Biraz ağır gibi ama bir de manevra kabiliyeti bayağı bildiğin dönmüyor yani ama böyle çamur çaylak yerlerde iş görür. Güzel. Yeni aracımız olmuş. Bunu daha ben yeni gördüm. Hem dur burada. Nerede la bizim araç? Ha şurada. Biz boru işini bir halledelim. Yallah. Böyle sağdan gideceğiz. Yalnız kontrollerde şöyle bir şey var. Hassasiyetle mi alakalı bilmiyorum. Çok hızlı dönüyor. Direksiyon böyle tam ayarlı değil gibi. Onu belki bir ince ayar yapmak gerekiyordur direksiyon ayarlarından. Oyunda hala da problemler var, bug'lar var ama en azından kontrollerle ilgili sıkıntıyı büyük oranda çözmüşler. Biz bayağıdır bu seriye ara vermiştik. Ben bugün oynarken acayip hoşuma gitti. Şöyle soldan aşağı doğru herhalde kayacağız. Babayı kayacağız. Nereye kayacağız? Buradan nereye gideceğim de o boruyu değiştireceğim ben. Mecbur sağdan gideceğim. Şöyle sağlı gelip köprüden geçip anca öyle değiştirebilirim. O zaman sağdan devam. Yani bu şekilde joystickle birlikte çok daha keyifli olmuş. Çünkü Aldemar's and LaRose Quarries. evet geldik abla. Looks like a figure eight on the map. Or an infinity symbol if I turn my head. Oh, ew. I must have slept wrong. No head turning for me. Both those quarries are flooded out. At least until we drain them. Buradan sağdan veya şöyle gidelim. Buraya ilk defa gelmişiz. Bu abla yoksa böyle konuşmaz. İlk defa keşfettik burayı. Acaba kafa takip yazılımı burada işe yarıyor mu? Aynen şöyle karşıdan soldan gireceğiz. Yallah. Bura mı? Yok bura değil. Arkadan dolaşacağım herhalde. Arkadaş ben niye binalara hiç bakmıyorum? Yukarıdaki tuladan hiçbir şey anlamıyorum ben. Bak burada yeni bir yer var. Aa şey olmasın. Yeni bir garaj. Bir bakayım. Vallahi yeni bir garaj. Süper. O nehir üssü diyor. Biz zaten... Dur lan ne nehir üssü? O ben yanlış yere mi geldim? Biz Valdemar tuz ocaklarına gitmiyor muyduk? Ben neredeyim? Ulan burayı yeni garaj zannettim ya. Daha önceki garajı.
Buradan sola dönüp devam edeceğiz. Ben çok ilerlemişim. Şuradan gerçekten sola dönüp devam etmeliydim. Haritasına minimap koysa şıkır şıkır bulacağız yolumuzu. Neyse biraz da biz kendimiz dikkat etmiyoruz şeye. Neredeyiz? Sağımızda solumuzda hangi bina var? Bakmadan öyle yaldır yaldır gidiyorum. Şimdi burada bir düşük vites moduna geçelim. Yol çok iyi değil. Yeter. Aa. Burayı su basmış. Bir şeyler olmuş. Neyse. Şimdi şuradaki boruyu değiştireyim. Ha, önce eskisini alacağız ya. Eskisini almadan yenisini şey yapamam ki. Şimdi yükü bağla. Şu. Onu bir kopar orada. He. At yere. Tamam ya, şimdi çözdüm ben bu vinç işini. Şimdi hedefi değiştir. Hedefi değiştirmeyi öğrenebilsem yapacağım da. Kamera. Hedefi değiştirirken işte buradaki tuşu değiştirmek gerekiyor. Yoksa ondan problem çıkıyor. Şimdi tekrar o tuşu değiştirip şimdi vinci rahatlıkla kullanabilirim. Evet, buradan bağla. Şöyle. Bağla buradan. Şimdi vincin çalışma şeyini değiştir. Ya, halat boyunu biraz saltalım. Evet. Tamamdır. Azıcık da sollu gelirsem olacak gibi. Ya babaya olacak. Yetişmiyor ki. Çok kötü oldu bu. Buraya ön mü yanaşacaktık acaba? Evet. Şöyle yapacağız. Bunu burada bırakacağız. Bırak bunu burada. Bence yeter. Yani daha buradan da olmuyorsa artık yapacak bir şey yok. Heh, şöyle ikili bağlayacak ya. Bağla şunu. Normalde buradan kabul ediyor ama bir de şu döndürmeyi öğrenelim. Şöyle yana doğru. Şöyle de boyu kısaltabiliyoruz. Evet. Bunu nasıl bırakıyorduk lan? Bir çözümü diyeceğim. Bu şu an kabul ediyor. Herhalde yükü çöz diyeceğim, ne bileyim. Evet. Altyapı boru talebini tamamladık. Şunu kaldırıyorum. Vincimizi toparlıyoruz. Bu araçlar artık burada, işimiz bitti. Bunu hızlı bir şekilde çağıracağım. En azından şu vinç işini epey bir kavradık. Bunu niye silmiyorsun kardeşim? Tamamlanmış istekler. Ha pardon ya. F ile tamamlanmış isteklere geçecekmişiz. Tünel çıkış üstünden çelik boru fabrikasına.
Burada zaten rota yok. Şuna çalışıyor diyor. Ya şu limandan atölyeye. Şimdi tüm ödüller alındığı için benim bu rotaya artık ihtiyacım yok. O yüzden buraya geleceğiz. Rotayı iptal et diyeceğiz. Rotayı temizle diyeceğim daha sonra. Tamamdır. Çünkü bitmiş. Yani burada ödüller alınmış. Başka ödül yok. Ödül yok. İşte tüm ödüller alındı. Başka ödül bulunmuyor. Bu arada bunlar tamamlanan şeyler. Yapılan yolları göstermiş. Boru değiştir diye bir şey var. Bu daha önce yaptığımız şeyler galiba. Boruları değiştir. Rota belirle. Yine ödüllerin alındığı. Burada hepsi görünüyor. Görevlerde şey yok ama. Daha önceden hani bu haritada tamamladığımız görevler şunlar gibi bir şey. Sanırım yok. Altyapı için sadece tamamlanmış istekler görünüyor. Orada da yolları yapıldı. İşte değiştiyse eğer borular değişti falan filan. Yine rota belirleme işi, boru değiştirme işi. Okey. Tamam, geri diyelim. Biz şuradaki rotayı bir halledelim şimdi. Rota belirle. Atölyeden tuz ocağına geldik. Rotayı çizmeye başla dedik. Nereden nasıl çizeceğiz? Ona bir bakalım önce. Geleceğimiz nokta burası. Bu zaten dip dibe değil mi? Atölye şura. Öyle yaptım. Yani ilk defa bu kadar yakın bir rotayı çiziyor olabilirim. Daha önce hiç böyle yakın bir rota vermedi hiçbir bölümde. Niye bu kadar yakın? Onu da çok çözemedim de. Yolla bakayım bir görelim, anlamadım hiç. Da bir çekilsem kenara. Bizim rotanın yolunu kapatmasın bu araç diyeceğim. Yok, kapatmıyor ya. Şuradan çıkıyorlar zaten. Herhalde gider diye düşünüyorum bu ya. Bir problem olmayacaktır. Zaten çok kısa bir yol. Yola kısa dedik de yol öyle çok düzgün bir yer değil ki. Geldiğimiz yolu unutmuşuz. Ama gidiyor, sorun olmadı gibi. Bunun ardından gelen var mı, yeni çıkan araç? Yok. Vallahi takılmadı, gayet gidiyor. Bu arada ödülü de 2700 lirayla 1800 tecrübe puanı. Ama olsun, tecrübe tecrübedir. Bunlar sayesinde garajdan yeni araç alabiliyoruz seviye atladıkça. Evet. Sanırım daha tamamı gitmediği için ödülün tümünü de almadık. Şöyle bunlar çıkacak. En son alacağımız bir ödül kalmayacak. Bu arada bu değil ya, şu. Evet, atölyeden tuz ocağına çalışan bu. Yine boru değiştirme işi var. Beton plaka fabrikasıyla Pembe Tuz Ocağı arasında. Beton plaka fabrikasıyla Pembe Tuz Ocağı arasında, o da şurası muhtemelen. Yine aynı şekilde çelik boru. Sonra da ikisi arasında bir rota oluşturmamı isteyebilir. Bu zaten kısa bir rota. Böyle devam edecek. Evet, yine oldukça uzun bir yayın oldu. Artık 7. bölümün de yavaş yavaş sonuna geldik. Zaten bu öyle hemen bitecek bir bölüm değil. Ciddi problemleri olan büyük de bir bölümdü. Ama başladığımızdan beri özellikle şu bölgede epey bir şeyi çözdük. Sorunların büyük kısmı şu bölgeler için çözülmüş durumda. Burada yine crane'ler şeyler var ama
Burada yine şu yeni aracı alırken bir şeyler yapmıştık. Yine bir araç geldi bu bölümde. Bu arada. Buradan rotadan bir çıkayım ben. Şöyle ilginç bir araç geldi bu bölümde. Aslında çok da ilginç sayılmaz. Yine kum taşıyabildiğimiz, yalnız yarı Baykal, yarı arkası kamyon gibi böyle ilginç bir araç. Bunu almış olduk. Envanterimize ekledik. Burada artık bizden istediği yeni görevlerle yolumuza bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Şurada yine ilginç bir şey var. Bu ne? Ha, yine vinç gibi bir şey. Buradan mesela kamyona yükleyip götürebiliriz. Bunları çelik boruya dönüştürebiliriz. Ya çok tatlı iş makineleri varmış burada. Sonra köprümüzü yapıp karşıya geçeceğiz. Tahminim bu taraftaki işimiz fazla bir şey kalmadı. Çünkü yolları molları onardık. Yani şu bağlantıları en azından sağladık. Artık bir sonraki bölümde yine bakarız. Haritanın ne kadarını bitirdik onu galiba göstermiyor. Şeyden bakmamız gerekiyor. Şuradan merkeze dön diyelim. Kendi otomatik her bölümden sonra zaten kaydını alıyordu. Evet, %18'deydik. %30'lara gelmişiz batık bölümünde. Yalnız ana görevler galiba bunlar. Tamamlanan görevler dediği daha epey de bir görev varmış. Yani öyle çok da bir şey yapmamışız. 3 tane hizmet jetonumuz, 9 plakamız, çelik kirişimiz var. Bunları belki köprü yapımında hızlı olması için, pratik olması için kullanabiliriz. Altyapı talepleri 22 taneden 8'ini yapmışız. Biz tümünü %100 yaparak devam ediyoruz. Daha önce 2 tane haritada olduğu gibi burada da tamamlayacağız %100 ile. Yani buradan belki daha 2 veya 3 bölüm daha çıkamayabiliriz ama sorun değil. Şöyle 3'te 1'lik kısmını herhalde yaklaşık geride bırakmış olduk. Daha yapmadığımız 10 tane de 9 tane de yan görev görünüyor. Toplamda 10 tane var. Haritanın sanırım şurada daha açılacak olan bölümleri var diye tahmin ediyorum bu harita için, bu bölüm için. Normalde burada tamamını keşfettik. Çok fazla bu bölümde bir görev kalmadı. Köprüyü geçtikten sonra, yaptıktan sonra benim tahminim diğer görevler şurada açılmayan sis içindeki bölümde olacaktır. Evet. Böylece bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yine her zaman olduğu gibi bir yayın sonu klasiği. YouTube kanalına abone olur, videoları beğenir, yorum yapar, desteklerseniz memnun olurum. Siz destekledikçe kanal daha çok büyüyor ve en azından biraz daha yeni video yapma isteği geliyor bana da. Dediğim gibi ben bir yıl oldu, bir yılı birazcık geçti. Zaten 30 yıldır oyunlarla iç içe olan biriydim. O hobiyi biraz da yayınla farklı bir formata dönüştürelim istedim. Yani bir yandan oyun oynarken bir taraftan belki birlikte oynayabileceğimiz insanları da bulmak adına böyle bir kanala doğru evrildi. Yine destek verirseniz memnun olurum. Benden bugünlük bu kadar. Yine uzun bir yayın oldu. Dediğim gibi canlı yayınlar üyeler özel bölüme geçecek. Ama editlenmiş versiyonları yine aynı şekilde diğer oynatma listelerine eklenmeye devam edecek. Sözünüzü benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.